Spor, Yaşam, Diyet'ten herkese merhabalar. Ben Kumru Büyük. Bugün sizlerle koşu spor için yeterli mi sorusuna cevap arayacağız. Aslında evet, koşu birçok branş içerisinde en fazla yarar gösteren spor aktivitesi diyebiliriz. Nasıl bir yararı var? Genel olarak sabah kalktık, yürüyüşe çıkalım, bir koşuya çıkalım, akşam gelelim bir koşumuzu yapalım, spor salonuna girelim, kardiyo yapalım gibi birçok seçeneğimiz var. Fakat koşu bandında veya dışarıda koşmak sadece yeterli mi sorusuna cevabına hayır diyebilirim. Sebebi şu: evet, koşu çok büyük yararlara sahip vücudumuz için. Kilo vermeye, yağ yakımına, sağlık açısından dolaşım sistemini kuvvetlendirmeye, kalp kasını kuvvetlendirmeye, çeşitli hastalıkların önlenmesini sağlamada çok etkili. Fakat kemikler, kaslar ve belirli oranda kuvvet antrenmanı yaptırılması gerekiyor. Çünkü yaşımız ilerledikten sonra kasların oranı kemik erimesi dediğimiz, halk arasında osteoporoz ve osteoartrit dediğimiz kemiklerin erimeye, yani yoğunluğun azalmaya başladığı bir döneme gidiyoruz. Kemiklerin yoğunluğun artırılması için kassal antrenman ve tabii ki ağırlık antrenmanı yapılması gerekiyor. Kemikler üstüne direnç bindiği zaman yoğunluğunu artırır ve kalınlaşır. Bu sayede kemik kırıklıklarının erimelerinin önüne geçilebilir. Biz de bunun için ağırlık antrenmanı yapmayı size öneriyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki kimse 100 kilo squat yapın demiyoruz. Kendi vücut ağırlığınızla başlayıp sonrasında 20 kilo, 30 kilolara kadar ağırlık yükleyebilirsiniz vücudunuza. Evet, söylendiği zaman fazlaymış gibi geliyor ama planlı bir şekilde yapıldığında gerçekten kuvvet artırımı fazlalaşıyor ve sizin vücudunuz bunu kaldırabiliyor. Ve antrenman yaptıkça zaten vücudunuz da bu antrenmanı, ağırlığı isteyecektir. Bunun dışında tabii ki ağırlık kemiklerinin yanında kaslar için de önemli. Kassal gelişiminiz vücut direncinizi artırmada ve kendinizi korumada. Çünkü vücudunuz hep aktivite halinde. Hiçbir şey yapmıyor olsanız bile kalkıp işe giderken yürüyorsunuz veya kendinizin markete gidiyorsunuz. Yani bir şekilde bir yürüme aktivitesi içerisindesiniz ve kaslarınızın kuvvetli olması gerekiyor. En kötü bir poşet taşıyorsunuz. Yerden bir anda ağır bir poşeti almaya çalışıyorsunuz ve bir anda bel fıtığı, belim ağrıdı, şuram ağrıdı, kalçam ağrıdı gibi geri dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşlerin sebebi de kassal kuvvetliğimizin az olması. Bunun için ne yapabilirsiniz? Kendi vücut ağırlığınızla çalışmalara başlayabilirsiniz. Vücut ağırlığınızla çalışmaları bitirdikten sonra küçük ağırlıklarla bu antrenmanları devam ettirebilirsiniz. Yani benim önerim, koşunun yanında devam ederken kuvvet antrenmanları da yapmanız. Haftanın 3 günü kuvvet antrenmanı yapıyorsanız geri kalan günlerinde koşu veya koşu yapamıyorsanız yürüyüş her zaman öneririm. Genel olarak halkımızda şöyle bir şey var: ben koşuyorum ama yemek de yiyorum, kilo veremiyorum. Bunun sebebi şu: beslenmenize her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü spor aktivitesi tek başına yeterli olan bir durum değil. Her spor yapan yemek yeseydi ya da işte her yemek yiyen spor yapsaydı hepimiz zayıf, fit insanlar olurduk. Buna dikkat etmemiz gerekiyor çünkü beslenme de aynı şekilde fit olmanın yanında önemli bir unsur. Diyet artı sporla beraber biz fit bir vücuda sahip olabiliriz. Yürürken bir şey yemek her zaman sakıncalıdır. Bunu yapmayalım. Yürüyüşümüzü hızlı tempolarda, eğer yürüyeceksek hızlı tempolarda yürümeli. Koşacaksak da yine kendimizi yormadan, vücut ağırlığımızı koruyarak, kendimizi koruyarak koşular yapmalıyız. Bu şekilde koşu spor için yeterli mi sorusuna cevabım hayır, kuvvetle beraber desteklenmelidir diyebilirim. Spor, Yaşam, Diyet'ten herkese sağlıklı günler dilerim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.